politikası tabii diğer kamu politikalarıyla karşılaştırıldığında daha güç tanımlanabilir bir kavram. Bunun da temel nedeni kültür kavramının hem tarihsel süreç içinde değişmesi hem de farklı coğrafyalarda farklı anlamlar kazanması. 1952 yılında iki Amerikalı antropolog Yukon ve Kroeber bir çalışma yayınlıyorlar ve burada kültürün 164 tanımını veriyorlar. O günden bu güne geldiğimizde kültür çok daha farklı anlamlar kazanmaya başladı. Tanımları çeşitlendi ve ima ettikleri, gönderme yaptığı gerçeklikler de çeşitlendi. Dolayısıyla elimizde bir güçlük var. Bu temel nedenlerden biri, yani kültür kavramının zaman içinde değişmesi, hem gündelik yaşamda çok farklı anlamlarda kullanılmaya başlandı, hem de gerek insan bilimleri gerekse sosyal bilimler bu kavramı sahiplendiler. Yani kültür kavramı çok farklı disiplinlerin kullandığı bir kavram olmaya başladı. Sosyolojiden psikolojiye, uluslararası ilişkilere, siyaset bilimi ve hukuk bilimlerine kadar. Dolayısıyla farklı disiplinlerin bu kavramı sahiplenmeleri ve tüketime sunmaları, yani o alanda çalışmalar üretmeleriyle birlikte kültür kavramının anlamı daha da genişledi. Bir başka mesele de 1970'li yıllardan itibaren özellikle yine farklı sosyal bilimler ve insan bilimleri disiplinlerinin kültürel açıklamaya ağırlık vermeleri. Yani daha önceki dönemlerde ekonomiyle, siyasetle ya da başka unsurlarla, sosyolojik yapıyla açıklanan bazı gerçeklikler kültürle açıklanmaya başlandı. Diğer kamu politikalarıyla karşılaştırdığımızda, örneğin sağlık, eğitim, konut politikaları gibi diğer kamu politikalarıyla karşılaştırdığımızda kültür politikası daha geç bir dönemde ortaya çıkıyor. Siyaset bilimciler genellikle kültür politikasının ortaya çıkış sürecini refah devletiyle başlatıyorlar. Refah devleti eğitim, sağlık gibi alanlarda çeşitli düzenlemeler yaparken aynı zamanda kültür alanında, kültür ve sanat alanında da düzenlemeler yapmaya başlıyor. Ve bu dönemde, yani refah devletinin ortaya çıktığı, daha doğrusu geliştiği 1945 sonrası dönemde kültür ve sanat vatandaşların ihtiyaçları bağlamında ele alınıyor ve aynı zamanda da bir hak, bir vatandaşlık hakkı olarak görüldüğü bir dönem. Bu anlamda da kültür politikasını 1945 sonrasında başlatmanın daha uygun olduğunu düşünüyorum. Kültür politikasının daha çok refah devleti bağlamında ortaya çıktığından söz ettik. Ancak refah devleti bağlamında ortaya çıkmasına rağmen devletler kültür ve sanat alanını düzenlerken farklı politikalar izliyorlar. Birleşik Krallık'da örneğin kültür ve sanat alanı düzenlenirken merkezi bir otoriteye başvurulmuyor ve sanat konseyi dediğimiz bir konsey kurularak kültür ve sanat alanı kol boyu mesafeyle yönetiliyor. Kol boyu mesafe ilkesinden de şunu anlıyoruz: devletin kültür ve sanat alanına doğrudan müdahale etmediği, sanat konseyi aracılığıyla alanı finanse ettiği, sübvanse ettiği bir anlayıştan söz ediyoruz. Fransa'ya baktığımızda ise Fransa'da daha farklı bir gelişme var. 1959 yılında ilk Kültür İşleri Bakanlığı kuruluyor. Zaman içinde büyüyen bir bakanlık bu. Ve başına dönemin en ünlü yazarlarından André Malraux getiriliyor. Fakat bugün itibariyle baktığımızda kültür politikası modellerini anlamak için kullandığımız ölçüt siyasal erkin merkeziyetçilik, ademi merkeziyetçilik derecesi. 3 ana modelden söz ediyoruz. Birinci modelde kültür alanının yönetiminin daha çok yerel yönetimlere ya da Avrupa'da olduğu biçimiyle bölgelere bırakıldığı örnekler. İkincisi, kültür ve sanat alanının biraz önce Birleşik Krallık örneğinde verdiğim gibi, ki bu model Kuzey Avrupa ülkelerinde daha çok geçerli, kültür ve sanat alanının
bağımsız ya da yarı bağımsız, yarı özerk konseylere bırakıldığı ülkeler. Üçüncü modelde kültür ve sanat alanının düzenlenmesinin bir bakanlığa bırakıldığı ülkeler ki bu ülkelere örnek olarak Türkiye'yi ve Yunanistan'ı vermek mümkün. Modeller aracılığıyla açıklayıcı kategoriler oluşturmak tabii ki önemli. Ancak modeller her zaman için gerçekliğin bütününü açıklamıyorlar. Bunun da temel nedeni modeller statikler. Modeller indirgemecidir. Bunu kabul etmek lazım. Ama bu indirgemeciliğe rağmen düşünme ve kategorileştirme anlamında belirli kolaylıklar da sağlıyorlar. İki hususa dikkat çekmek gerekiyor herhalde. Gelişmiş Batı ülkeleri hangi model içinde yer alırlarsa alsınlar, başlangıçtan itibaren, yani başlangıçtan itibaren derken 1945 sonrası düzenden söz ediyorum, bazı ortak özelliklere sahipler. Örneğin fikri mülkiyet hakları Batı'nın gelişmiş ülkelerinin hepsinde çok önemli. Batı'daki kültür politikalarının hayata geçirilme sürecine baktığımızda hangi model içinde yer alırsa alsınlar, bütün devletlerde görülen ortak özellik şu: önce kültür hakkını hayata geçirmeye çalışıyorlar, daha sonra da zaman içinde kültürel hakları kısmen de olsa hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bütün Batı ülkeleri, gelişmiş Batı ülkeleri 80 ve 90'larda kültürün ekonomik boyutunu keşfediyorlar ve hem ekonomik boyutu hem de endüstriyel boyutunu keşfediyorlar. 1990-2000'li yılları ele aldığımızda kültürün özelleştirilmesi olarak adlandırdığımız bir olgu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu iki süreçte Batı ülkelerinin birbirine yaklaştıran temel unsurlar. Süreç içinde Batılı ülkelerin karşılaştığı bazı ortak sorunlar var. Bu ortak sorunlar aynı zamanda ortak çözümler arayışına da neden oluyor. 1980'lerle birlikte, özellikle de 1990'larla birlikte kültür ve sanat alanında diğer kamu politikalarında olduğu gibi bir yeni kamu yönetimi anlayışıyla karşı karşıya kalıyoruz. Kültür ve sanat alanında da adeta bir işletme gibi daha önceki dönemde görülmeyen ilkelerin ve kuralların öne çıkması. Bu kuralların içinde en önemlisi, tabii en önemlileri diyelim, verimlilik arayışı, sürdürülebilirlik anlayışı, etkinlik anlayışı ilkesi ya da diyelim. Dolayısıyla kültür ve sanat alanı 1990'lardan itibaren özellikle yapısal bir dönüşüme uğruyor. Bir başka yakınlaşma unsuru da dünyanın hemen her tarafında tanık olunan yerelleşme eğilimi. 1970'li yıllardan itibaren yerel yönetimlerin güçlenmesi, hem idari özerkliklerini kazanması hem de mali özerkliklerini kazanmaları, geliştirmeleri sonucunda yeni bir olguyla karşı karşıya kalıyoruz. Yerel yönetimler özellikle de kentler üzerinde çok önemli dönüşümlere yol açan bir süreci başlatıyor. Özellikle 1980'ler ve 90'larda kentlerin önemli bir bölümü yaratıcı kent olmaya soyunuyorlar diyelim. Bu isteğin ya da iradenin arka planında birkaç neden var. Öncelikle kentsel ekonomiyi geliştirmek istiyorlar. İkincisi kentsel canlanmayı geliştirmek istiyorlar. Üçüncüsü de kent kimliğini markalaştırmak istiyorlar. Kültür ve sanat alanına yatırımlarda bulunuyorlar ya da bu alana müdahale ediyorlar, düzenliyorlar. Alanın önemli aktörleri olarak ortaya çıkıyorlar. Bir başka yakınlaşma unsuru da dijital devrim dediğimiz şey. Yani dijital devrimle birlikte kültür ve sanat ürünlerinin üretimi, tüketimi, dolaşımı çok farklı biçimler alıyor ve hemen hemen her devlet bu meseleyle karşı karşıya kalıyor.
Kültür politikası çok parçalı, çok sektörlü, çok aktörlü, dinamik bir alan. Dolayısıyla alanda bugün çok fazla tartışma var. Ama bu tartışmalardan belki ikisini öne çıkarmak daha uygun. Bunlardan ilki daha önce de söylediğim gibi yeni kamu işletmeciliği olarak adlandırılan dönemin getirdiği bir takım sorunlar. Bu sorunlara baktığımızda yeni kamu işletmeciliği anlayışı içinde devlet kendisini bir işletmeci olarak kurguladığı ve vatandaşlarını da tüketiciler olarak gördüğü için belirli bir işletme gibi belirli ilkelere dayanmak zorunda hissediyor kendini. Ve buradaki belki de temel sorun kamu yararı dediğimiz aslında 19. yüzyıldan hatta daha öncesinden itibaren bir ideal olarak, bir ilke olarak, bir tahayyül olarak son derece önem taşıyan kamu yararı gibi bir değerin, ilkenin geri plana atılması. Yeni kamu yönetimi anlayışının ya da bu işletmecilik devrimi denilen anlayışın getirdiği iki temel mesele var. Bunlardan ilki kültür ve sanat sektörünün özelleşmesi, giderek daha fazla özelleşmeye tabi olması. İkincisi de araçsallık. Araçsallaşmadan şunu kastediyorum, kültür politikası diğer politikaların, kamu politikaların adeta aracı haline geldi. Yani toplumdaki çeşitli meseleleri, ekonomik, sosyal ya da siyasal meseleleri çözümlerken kültür politikasından bir fayda umuluyor. Diğer politikaların beceremediğini, açıklıklarını, eksikliklerini telafi edecek bir çözüm getirmesi bekleniyor. Bu tabii ki kültür politikası alanında çalışanlar için çok temel bir mesele. Çünkü kültür politikasının özsel değerinden uzaklaşıp daha çok işlevsel değerinin ön plana çıkarılması ve diğer kamu politikalarının taleplerine, ihtiyaçlarına tabi olması anlamına geliyor kültür politikasının. Ama yine de bu alanda önemli tartışmaların varlığından söz etmek mümkün. Artık hem alanda çalışanlar hem de kültür politikası araştırmacıları bu araçsallıktan çıkarak kültür politikasının yeni bir anlayışla kendinde değerini bir kez daha keşfetmesi gerektiğini tartışıyorlar. Kültür politikası alanında çalışmak kolay bir şey değil. Çok parçalı, çok aktörlü, dinamik bir alanda çalışmak belirli bir takım güçlükleri de taşıyor. Yani kültür politikası aslında belki de diğer kamu politikalarıyla karşılaştırdığımızda daha zahmetli bir alan olarak görünüyor. Ama hiç unutmayalım ki çok dinamik bir alan. Bütün bu zahmetine ve yoruculuğuna rağmen kültür politikası alanının çok keyifli bir alan olduğunu söylemek istiyorum. Yani kamu politikaları içinde herhalde çalışılması en keyifli alan. Bunu hem araştırmacılar hem alanda yer alan profesyoneller açısından söylüyorum. Ve benim en büyük hayallerimden biri bu alanda giderek daha fazla kişinin çalışması, özellikle gençlerin bu alanda daha fazla yer alması. Çünkü gelecek herhalde kültür politikalarından sorulacak.